Herkese yeniden merhaba. Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yeşim. Bugün sizlere bu tatlı berenin yapımını göstereceğim. Normal şişe göre çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor ve gördüğünüz gibi hiçbir yerinde dikiş yok. Dikişsiz bir şekilde ördük. Baştan sona kadar misinalı şişle ördüm. Zaten videoda göreceksiniz. Çok basit bir şekilde hemen 1-2 saat içinde örüp takabileceğiniz bir bere yaptık. Şimdi detaylara geçelim. Daha sonra berenin yapımını göstereceğim. Şimdi ben bunun için Nako'nun Pop Mix serisini kullandım. Şöyle hatta başladığım bir model vardı. Hem mantığını anlamanız açısından şöyle göstermek istiyorum. Bakın bunu misinalı şişle örüyorum. Gördüğünüz gibi berenin hiçbir yerinde dikiş yok. Normalde şişle örerken şöyle geniş bir parça öreriz. Daha sonra parçanın arkasını birleştirerek iğne iplikle dikeriz ve arkadan da pek hoş da bir görüntü olmaz. Misinalı şişlerle ördüğünüz zaman hem çok daha hızlı ilerlersiniz hem de daha profesyonel bir görüntü olur. Gerçekten çok basit, büyük bir kolaylık olduğunu düşünüyorum. Şimdi kullandığım iplikten bahsedeyim. Kullandığım iplik Nako'nun Pop Mix serisi dedim. %25 yün içerikli, %75 premium akrilik içerikli. İçeriğinde yün var diye sert bir dokuda olduğunu düşünmeyin. Çok güzel, yumuşacık bir dokusu var. Örümü çok kolay ve keyifli. Şöyle bakın. Yumuşacık. Kalınlığı da tam berelere göre ideal bir kalınlıkta. 6-7 milimlik şişlerle örülüyor. Benim kullandığım şişin kalınlığı 7 milim. Daha salaş, dökümlü bir görüntüsü var. Sıkı örmek istiyorsanız 6 milim kullanabilirsiniz. Bakın bu bereyi tamamladım sayılır. 3-4 sıra daha öreceğim. Şöyle bu kadar bir ipim kaldı. Hem sırayı tamamlarım, bir de pompon yapabilirim. Yani bir bere için bir tane yumak yeterli olacaktır. Şimdi şişten bahsetmek istiyorum. Benimle aynı şekilde ve aynı yöntemde örmeniz için bu berelerde 40 santimlik misinalı şiş kullanacağız. Kalınlık olarak 7 milim kullandım. 6-7 arasında değiştirebilirsiniz. Ama mutlaka uzunluğu 40 santim olsun kullanacağınız şişin. 80 santim, 60 santimlik şişler var. Bu şişlere ilmekler yeterli gelmediği için kablolar dışarıya sarkıyor. Daha uzun misinalı şişiniz varsa çorap örerken kullandığınız yöntemle, sihirli halka yöntemi deniliyor. Onunla örmeniz gerekiyor. Ama ben sadece en basit yolunu, en kolay nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. O yüzden 40 santim uzunluğunda şiş almanız gerekiyor. Misinalı şişlerden bir sürü çeşit var. Her yerde bulabilirsiniz. Tuhafiyelerde, web sitelerinde her yerde bulabilirsiniz. Dikişsiz bir örgü demiştim. Ve şöyle bir güzelliği var. Döne döne örüyoruz. Bakın buradaki gibi dış yüzden örerek devam ediyorum sürekli. Bu sebeple lastik hariç tabii ki bu kısımda hep düz örgü ördüm. Normal şiş örgüsünde ne yapıyoruz? Düz örgü örüyoruz. Arkaya çeviriyoruz. Ters örüyoruz ikinci sırada. Önde düz, arkada ters. Fakat misinalı şişlerde böyle bir sorun yok. Sürekli düz örerek örgüyü tamamlıyorsunuz. Ve mesela renk değişikliği yapacağınız projelerde, şuralarda desen çalışacaksanız misinalı şişler çok daha pratik oluyor. Çünkü hep düz örüyorsunuz. Arka tarafta deseni düşünmenize gerek kalmıyor. Çünkü hep ön yüzde deseni kurduğunuz için daha rahat ilerliyor diyebilirim. Vermem gereken tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Lafı çok uzatmadan berenin yapımına geçelim. Şimdi bu tarz kalınlıkta 6-7 milimlik bir şiş kullanıyorsanız eğer ve ona uygun kalınlıkta bir ipliğiniz varsa 64 ilmek başlangıç ilmeği için bence yeterlidir. Yetişkin beresi bu arada. 4 ilmek daha arttırırsanız erkeklere de olacağını düşünüyorum. Ama çocuklar için bir sayı veremeyeceğim çünkü daha önce hiç denemedim. Şimdi ben 64 ilmekle başlayacağım. Bir ilmeği de yok edeceğiz. O yüzden 64 artı 1 şeklinde gideceğim. Bir de başlarken şuna dikkat edin. Mesela ben bu berenin lastiğini 2 düz 2 ters yaptım. Yani bir motif 2 düz 2 ters 4 tane ilmekten oluşuyor. Sonra tekrar 2 düz 2 ters şeklinde başlıyor.
O yüzden 4'ün katı olacak şekilde bir sayı seçmem gerekiyor. Eğer 2 düz 2 ters lastik öreceksem. Böyle yapmazsanız şu bitiş kısmında motifler çakışacaktır. Yani burada 4 tane düz yan yana gelecektir. O yüzden 4'ün katı seçmeniz gerekiyor. Ben bu sefer bir ters bir düz oluşturacağım. Onda da 2 ilmek kullanmış oluyor bir motif için. Eğer bir ters bir düz yapacaksanız da 2'nin katı bir sayı seçebilirsiniz. Şimdi 64 4'ün katı artı bir ilmek daha 65 tane ilmekle başlayacağım. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum ve ilmek oluşturacağım. Yine ilmek oluşturmayı bilmiyorsanız eğer kanalda yapımı mevcut. Videolara göz atabilirsiniz. Şöyle birinci ilmeğimi oluşturdum. ...65 tane oluşturuyorum. İlmeklerimi oluşturdum. Şurada uzun bir parça kaldı. Onu kısaltacağım ve örmeye başlayacağım. Bakın şu şekilde ilmekleri şişe yerleştirdik. Şimdi burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela ben berelerde lastik kısmının daha sıkı ve ince durmasını seviyorum. Eğer elinizde 2 farklı numarada şiş varsa, mesela 6 milimlik bir şişim olsaydı lastiği 6 milimle daha sonra üst kısmını 7 milimle örerdim. O şekilde de daha hoş görünüyor. Bu da aklınızda bulunsun istedim. Şimdi başlangıç kısmına geçeceğim. Bakın şurada ilmeklerimi dizdim. Şöyle kıvrılmaması gerekiyor. Kıvrıldıysa eğer onu bir düzeltin önce. Bakın şöyle düzelttim. Düzgün bir şekilde elime alıyorum. Bakın ilmeğin şu düz dişleri içe bakacak. Şu arka kısım belli oluyor zaten. Ters yüz, düz yüz. Şimdi bu hilal şeklinde tam bir halkaya çevirmem gerekiyor. Burada bir tane düz örüyorum. Daha sonra şuradaki bir önceki ilmeğimi alıp bu ilmeğin üstünden atlatıyorum. Birazcık şunları buraya alalım. Elinizle de yapabilirsiniz. Şunu tutup üstünden atlatabilirsiniz. Ben şöyle şişimle aldım. Şu ipi de çekiştiriyorum. Sıkışsın o. Üstünden atlattım. Şimdi bunu yaptım. Kitlemiş oldum. 65 ilmekteki bir ilmeği de yok etmiş oldum. Ve şimdi örgüme başlayacağım. Burası benim sıramın başlangıcı. Karıştırmak istemiyorsanız buraya bir ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ben gerek görmüyorum çünkü motif çalışmıyoruz. Lastikten sonra dümdüz öreceğiz. O yüzden sadece şuradaki iplik bana referans olacak. Şimdi bir düz bir ters öreceğim. Örgüme başlıyorum. İlk sıra biraz sıkı oluyor. Sorun değil. İlk sırayı atlattıktan sonra çok rahat ilerleyeceksiniz. Misinalı şiş büyük bir kolaylık gerçekten. Sürekli bere örüyorsanız, satışını yapıyorsanız çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Hız kazandırır size eminim. Şöyle devam ediyorum. Şöyle birazcık örüyorum. Şu ipliğimin başlangıç kısmına geldiğimde videoya devam edeceğim. Sona yaklaştım. Düz, ters, düz. Şunu çekeyim birazcık. Ve ters örüyorum. Sırayı tamamlamış oldum. Bakın burada düz geldi. Ters, düz, ters. Şimdi ben birinci sırayı tamamladım. Bu arada ben bir ters bir düz başladım. 2 ters 2 düz de başlayabilirsiniz. İlmek sayımız buna müsait. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki aynen devam edeceğiz. Yani bunun güzelliği burada gördüğünüz gibi. Düz geldi, düz ördüm. Ters geldi, ters ördüm. Yani bunun arka sırasıyla uğraşmak zorunda değiliz. Şimdi bu şekilde lastik öreceğim. Ne kadar uzunlukta örmek istiyorsanız o kadar devam edin örgünüze. Sıra sayısını da dediğim gibi şuradan belirliyorsunuz.
Şöyle bakın, örgü kendini belli ediyor. Buradaki lastik uzunluğumu verecek olursam şöyle 4 santim kadar örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca lastik örmüşüm. Daha uzun lastik de yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı olarak değişiyor. Böyle lastiğimi tamamlayıp videoya devam edeceğim. Lastik kısmını tamamladım. Sıranın başına geldim. Bundan sonra berenin üst kısmını öreceğim. Düz bir şekilde ilerliyorum burada da. Normal düz örüyorum. Bakın ördükçe şurası elastik bir yapıya kavuştu. Çok rahat bir şekilde örüyorum. İlmeklerim tam olarak yerleşti. Böyle düz bir şekilde örüyorum. Toplam 25 sıra düz öreceğim. ...25 sırayı tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi 25 sıramı tamamladım. Santim cinsinden 18 santime tekabül ediyor lastikten yukarısı. Şimdi burada misinalı şişlerin şöyle bir güzelliği daha var. Mesela buraya kadar ördünüz, olup olmadığını merak ediyorsunuz. Hemen buradan başınıza geçirip berenin ölçüsünün tutup tutmadığına bakabilirsiniz. Mesela ben ördüm, az önce denedim. Uzunluğu benim için yeterli geldi. O yüzden şimdi kapama işlemine başlayacağım mesela. Normal şişlerde bunu hesaplamanız birazcık daha zor oluyor. Fakat misinalı şişle ördüğünüz zaman istediğiniz yerde başınıza geçirerek deneme yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada azaltma yapacağım. Şöyle planladım. Bir sırada 4 yerde azaltma yapayım. 64'ü 4'e bölüyorum. 16 ediyor. 16 ilmeğin son 2 ilmeği birleştirme olarak olacağı için 14'e 1 şeklinde düşünüyorum. Yani 14 tane ilmek düz öreceğim. 2 tane ilmeği birlikte ördüğüm için 15-16. ilmek kesilmiş olacak. Bu şekilde 4 yerde azaltma yapmış olacağım. Siz de azaltmalarınızı başladığınız ilmek sayısına göre böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıranın başlangıç kısmı karışmasın diye buraya bir ilmek belirleyici taktım. Çengelliğine takabilirsiniz. 14 tane düz örüyorum. ...14 tane ördüm. Gelen 15. ve 16. ilmeği birlikte örüyorum ve kesmiş oluyorum. Yani bir tane ilmeğimi yok etmiş oluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 14 tane düz örgü, bir tane kesme. Sırayı tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Kesme işlemimi tamamladım. 1-2 sırada daha kesme yapacağım. Bir sırada kesme yaptıysak sonraki sırada düz öreceğiz. Aksi takdirde kafa kısmı tuhaf bir form alır. O yüzden bu sıra dümdüz örüyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Böyle devam ediyorum. Sırayı tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Sırayı tamamladım. Belirleyicimi sağ şişe kaydırıyorum. Şimdi yine bir azaltma yapacağım. Toplamda 14 düz bir azalt yapmıştık. Bu sefer 13 tane düz, bir tane azaltma yapacağım. Hep bu şekilde yapıyorum. Bir daha azaltmak istersem bu sefer 12 tane düz, bir tane azalt şeklinde ilerleyeceğim. Yine burada azaltmamı yaparak devam ediyorum. Bu noktada beremi bir denedim tekrardan. Birazcık daha uzatsam daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi buradan sonra düz örgü öreceğim. Fakat 3 sıra boyunca düz örgü öreceğim. Eğer sürekli azaltırsam tepe kısmının formu kötü olacak. O yüzden düz örüyorum. Fakat toplamda 3 sıra boyunca düz öreceğim dediğim gibi. Sıralarımı tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Berem tam istediğim boyuta geldi. Artık kapatma işlemine başlayabilirim. Son bir kez kesme yapacağım. 2 sıra 4'er tane kestiğimiz için ilmek sayımız 56'ya düştü. 7 kere 8 56. Ben 8 yerde kesme yapacağım. Yani o 7'den 2 tanesi kesme olacak, 5 tanesi düz olacak. 5 tane düz örüyorum, 1 tane kesme yapıyorum şeklinde bu sırayı tamamlayacağım. Bu sırada fazla kesme yapıyorum. Üst tarafın büzüşmesini istiyorum çünkü. Geri kalan kısımları da farklı bir yöntemle büzeceğiz.
Burada ilk kesmemi yaptım. 5 tane daha örüyorum. 3, 4, 5 ve yine kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Tamamladıktan sonra görüşelim. Son azaltmamı da yaptım. Artık belirleyiciyi çıkarabilirim. Şu kadar bir ipim kaldı. Bununla da pompon yapacağız. Şimdi burada yaklaşık 50-60 santimetre uzunluğunda bir ip bırakıyoruz. Ve şöyle kesiyorum. Bende şöyle plastik bir yün iğnesi var. Normal geniş delikli bir iğne kullanabilirsiniz. Şöyle ipliğimi geçiriyorum ve bütün ilmekleri buradaki iğneye, şu ipe aktarıyorum. Şöyle ters örgü örer gibi alıyorum. İğnem doldukça şöyle ipliğe geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tüm ilmekleri geçirdim. Şimdi şöyle iğnemi çekiyorum. Burayı iyice büzeceğim. Dikkat edin çekerken ipliğiniz kopmasın. Şurada hafif bir delik olabilir. Orayı zaten pomponla kapatacağız. İstediğimiz sıkılığı elde ettikten sonra şöyle ipliğim fazla geldi. Onu birazcık keseyim. Şimdi şuraya bir düğüm atacağım. Çıkmasın. Şöyle. Bu düğümlere şöyle 2-3 tane atacağım. Hallettim. Şuradaki delikten geçiriyorum. İçeriden çıkartıyorum. Şöyle tersine çevirdim. Burada da 1-2 düğüm atıyorum. Şimdi bu ipliği burada kaybedeceğim. Şöyle yaklaşayım. Şuradaki ilmeklerden geçiriyorum. Tam dibinden değil, hafif bir uzunluk bırakarak kestim. Aynı şekilde şuradaki fazlalığı da gizleyelim. Şurada bir düğüm atmam gerekiyor. Arka kısma geçtim. Şöyle düz ilmeğin arkasından bu şekilde yürütüyorum. Çeviriyorum. Bir de şu taraftan yürüteceğim. Bir daha çeviriyorum. Yandaki örgüden de yürüteceğim. Gördüğünüz gibi dikişsiz bir şekilde beremizi tamamlamış olduk. Son olarak pompon yapacağım ve beremiz bitecek. Şimdi pompon için de en basit yöntemiyle yapıyorum. Normalde bunlar için aparatlar oluyor. Pompon yapma aparatlarıyla da yapabiliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi basit bir bere ördüğümüz için basit bir pompon yapacağım. Şimdi şöyle birazcık büyük bir pompon olsun istiyorum. Elime sarıyorum. Daha minik olsun isterseniz 3 parmak, 2 parmak şeklinde ayarlayabilirsiniz. Böyle bayağı bir saracağım.
Parmaklarıma da gerdiriyorum. Daha sonra şu arayı kullanacağız biz. Şöyle azıcık daha yapalım. Yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burayı keseceğim. Şöyle birazcık daha ip ayıracağım. Hatta bunu baştan ayırırsanız çok daha rahat edersiniz. Şöyle alıyorum. Şuradaki ipliğimi ikiye katlıyorum. Şöyle dursun. Daha sonra parmağımdan, bakın şu arkadan geçiriyorum. Şu aralığı açtığım parmağımdan bu ipliği geçireceğim. Önden çıkartacağım. Bakın çıkarttım buradan. Daha sonra şuradaki delikten geçireceğim. Yine parmağımın arasından geçecek. Şöyle iyice sıkıyorum. Bakın. İyice sıktıktan sonra parmaklarımı çıkarabilirim. Biraz daha sıkıyorum çıkardıktan sonra. Şöyle ikiye ayırıp doluyorum arkadan. Pomponlarınızı farklı renkte yapabilirsiniz bu arada. Yani bir sürü seçeneğiniz var dediğim gibi. Şöyle geldim. İstediğim sıkılığı sağladıktan sonra ikisini birbirine bağlıyorum. Dilerseniz bir tur daha döndürüp yine bağlayabilirsiniz. Daha sağlam olur. Şöyle bir uzunluk bırakın. Kesmeyin bu iki ipliği. Daha sonra şu başlığa geçirdiğimizde işimize yarayacak bunlar. Şimdi bundan sonra şurada fazlalık bir uzunluk var. Onu keseyim. Şuradan makasımı geçiriyorum ve ipliklerimi kesiyorum. Şöyle ikili olanları bir ayırayım önce. Şimdi şöyle yanlardan uzun gelen yerleri kesiyorum. Buna yuvarlak bir form vermeye çalışıyorum. Bakın şurada uzun gelen yerler kesilecek. Mesela bu dip kısmının da kısa olması lazım. Onu da kesiyorum. Evet. Şöyle elimle ovuşturuyorum. Dilediğiniz gibi kısaltabilirsiniz bu arada. Bu noktada eğer elinizde yün tığ varsa çok daha rahat bir şekilde pomponu birleştirebilirsiniz. Ama eğer tığınız yoksa da iğneye ipliği geçireceksiniz. Şöyle. Birini normal bir şekilde buradaki delikten geçiriyorsunuz. Diğerini de iğne ile içeri alacaksınız. Ben de tığla yapmak istiyorum. Şöyle aldım. Aynı deliğe değil de şu yandan bir yerden çıkartıyorum. Biraz yakın olsun ona ama. Yani çok mesafe olmasın. Şöyle şuradan bir yerden geçirdim. İpimi çekiştiriyorum. Ve ters taraftan çıkartıyorum. Bereyi tersine çevirdim. Şöyle burada bir düğümleyeceğim bunu. Hemen karşısından çıkartıp ikisini şöyle yürütüyorum, yani delikten biraz çekiyorum. Şuradan da çıkartacağım. Aynı işlemi iğne ile de yapabilirsiniz. Ama son düğümü ben
birbirine bağlayabilirsiniz. Birini bir taraftan, birini diğer taraftan çıkararak bağlayabilirsiniz. Ben bununla tığla öreceğim. Çok daha sıkı olduğunu düşünüyorum. Şöyle aldım. Zincir çektim 1-2 tane. Ve bunu buraya sabitlemiş oldum. Daha sonra yine ipliklerinizi daha önce gösterdiğim gibi iğneye geçirerek saklıyorsunuz. Burayı bir daha göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ve beremiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Dikişsiz, çok da basit bir şekilde hemen gün içerisinde örüp takabileceğiniz bir bere yaptık. Umarım faydalı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.